Baba ne demek? Delikanlı 16 yaşındayken babasıyla tartışmış ve evi terk etmiş. Buna çok öfkelenen baba artık evde onun adı dahi anılmayacak diye yasak koymuş. Anne her gece evi terk eden oğlunun yastığını koklayarak uyuyormuş. Oğlumu özledim, ne olur gidip arayalım, bulup getirelim dese de baba geri adım atmıyormuş. Bu süre içinde aradan 2 sene geçmiş. Oğlunun doğum günü o yıl babalar günü ile aynı güne denk gelmiş. Annesinin dayanamadığını, o ağlamaklı halini, yüreği parçalanan halini görünce baba da dayanamadı ve dedi ki "Al şu adresi, git oğlunu gör. Ama adresi benim verdiğimi kesinlikle söyleme," dedi. Ve birkaç şey daha söyledi. Ama anne duymuyordu artık. Aklında bir tek adres kalmıştı. Kadıncağız sevinçten uçuyordu adeta. Hemen hazırlandı, yola çıktı. Babanın verdiği adres büyük bir şehrin karşı yakasındaki bir tamirhaneydi. Anne evladını tulum içinde gördü ve bir süre ıslak gözleriyle dükkanın karşısında izledi. Oğluna doğru yaklaşmaya başladı. 2 yıl boyunca kendisini hiç arayıp sormayan ailesini unutan delikanlı aniden annesinin karşısında görünce önce şaşırdı. Sonra koşup sarıldı annesine. Babası hariç herkesi soruyordu. O nasıl, bu nasıl, şu nasıl diyerek herkesi sordu. Sonunda dedi ki, "O adam nasıl? Hala aksi ve anlayışsız mı?" Anne cevapsız bıraktı bu soruyu. "Hadi oğlum, ne olursun gel evimize gidelim." "Hayır anne, ne olur ısrar etme. Ben böyle iyiyim. O adamla tekrar aynı evde yaşamam," dedi. Ve döndü dükkana doğru yürümeye başladı. Arkasından bir süre baka kalan anne hazırladığı pastayı oğluna vermek için seslendi. Delikanlı pastayı alırken annesine "Anne, ne olur ısrar etme, gelmeyeceğim. Bir gün bile merak edip arayıp sormayan adamla aynı evde yaşamam," dedi. Anne boynu bükük oğlunun yanından ayrılmaya hazırlanırken "Peki oğlum, sen bilirsin. Anlaşılan çok kararlısın, gelmeyeceksin. Ama baban dedi ki son 1 aydır arkadaşlık ettiği çocuktan uzak dursun. O çocuk sana zarar verecek. Önceki arkadaşıyla barışsın. O çocuk iyi bir çocuktur," dedi. Bu kez çocuk dona kalmıştı. Annesi eve döndü, babaya sitem etti. "Madem biliyordun, neden benden sakladın? Onun için rahattı demek." Hep ters görünen, aksi görünen baba yutkundu. Gözlerinden 2 damla yaş aktı ve "O benim canım," dedi. "Ne zamandan beri gittiğini, orada olduğunu biliyordun?" diye sordu anne. "Gittiği günden beridir biliyorum. Bazen öğle molasında ne yiyor ne içiyor diye gider, uzaktan izlerdim onu. Bazen akşamları geç gelirdim ya hani, sen beni kahvede bilirdin. İşte o zamanlarda ne yapıyor, ne ediyor, kimlerle takılıyor diye takip ederdim." Karı koca birbirine sarılıp ağlarken kapı çalmıştı. Elleriyle gözlerini silerek kapıyı açmaya gitti anne. Annesinin kendisine yaptığı pastadan daha büyük pasta ve hediye paketiyle içeri girdi delikanlı. Koşarak babasına sarıldı. "Babalar günün kutlu olsun babam," dedi. Delikanlı anlamıştı kendisine hiç bakmadığını düşündüğü babasının aslında gözünü hiç üzerinden ayırmadığını. Evet, babalar biraz taş olur. Babalar biraz katı durur. Dik durur bazen, kızar, bağırır ama hep evlatlarının iyiliği içindir. Hangi baba evladının kötülüğünü ister ki zaten? Ama evlatlar çocukken bunu anlayamaz. Onlar da bir gün anne baba olunca anlarlar. Ama işte iş işten geçer. O yüzden annenin babanın kıymetini onlar başımızdayken anlamak gerek.